Herkese merhaba, ben Aleksandra Arzat. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Günümüzde bir çocuğa ileride ne olmak istiyorsun diye sorduğunuzda verdiği cevaplar arasında bir meslek var ki öne çıkıyor. Bu mesleğin adı kimi için YouTuber'lık, kimi içinse influencer'lık. Verilen bu cevapta influencer'ların ve YouTuber'ların normal bir insanın aylarca çalışarak kazandığı parayı tek bir gönderi paylaşarak kazanması da yatıyor olabilir. Peki bu videolar nasıl çekiliyor? Bir influencer'ın hayatı nasıl? Neler yapıyor? Gelin bunu Türkiye'de milyonlarca kişinin takip ettiği bir influencer'a soralım. Yanımda Türkiye'nin en başarılı influencerlarından Şeyda Erdoğan var. Öncelikle hoş geldin Şeyda. Merhaba, hoş buldum. Hikayen nasıl başladı? Nasıl influencer olmaya karar verdin? Influencer hikayem aslında hobi olarak başladı. Bu işe zaten 5-6 yıl önceden başlayanlar ya da daha öncesinden başlayanlar için zaten bu hiçbir zaman bir iş alanı değildi o zamanlar için. Hobi olarak 17 yaşındayken falan başladı. Henüz 22 yaşındasın ve YouTube'da, Instagram'da 1 milyon üzerinde takipçim var. Aylık kazancın aşağı yukarı ne kadar? Aylık gelirim aslında bu çok değişken bir sektör. Bazı aylar gerçekten haftanın her günü bir paylaşım, özellikle indirim zamanlarında vesaire çok fazla iş yapıyorken ve daha sonrasında vadeli olarak tabii bu ödemeleri alıyoruz. Yani çok değişiyor. Ama şu anki kazancım kendimi ve annemi, ailemi geçindirecek kadar, hatta Türkiye şartlarında gayet iyi geçindirecek kadar diyebilirim. Bir marka seninle çalışmak istediğinde oradaki süreç nasıl ilerliyor? Şöyle oluyor, birçok farklı şekilde aslında marka ve ajanslar bana ulaşabiliyor. Gerek menajerime, çünkü menajerlerim de biliniyor aslında. Gerek mail yolundan, gerekse çok fazla çalıştığım markalar direkt aslında kontaklarıyla bize iletişime geçebiliyorlar. Bir iş geldiği zaman projeyi eğer marka yazıyorsa genellikle bir brief ulaşıyor bizim elimize ve bunu değerlendirip ona göre bir bütçe, ona göre bir çalışma planı çıkartmamızı istiyorlar. Şu anda maalesef Türkiye'de çok az. Hani biz bir proje yazalım, gidelim marka olayı çok az. Aslında ben bunu da çok yapmak istiyorum. Yurt dışında bunun çok fazla örneği de var. Ama şu anlık süreçte genellikle markaların bize ilettiği briefler ve işler doğrultusunda ilerliyoruz. Markalar genelde senden neler yapmanı istiyorlar? Örneğin hikaye mi paylaşıyorsun, post mu paylaşıyorsun, neler yapıyorsun? Twitter kısmı bende çok fazla yok açıkçası. Zaten Twitter'da iş yapma olayı ülkemizde aslında çok fazla yaygın değil. Birkaç tane Twitter fenomeni aslında düzgün bir şekilde iş yapıyor düzenli olarak. Onun dışında yeni tool'lar geldiği zaman mesela Instagram'a, Reels'lar vesaire markalar bunu kullanmaya artık birazcık daha cesur yaklaşıyor. Çünkü çok fazla bir şekilde işte story'si var, post'u var, YouTube videosu var, yukarı kaydırı var. Markanın aslında o an ne istediğine göre değişiyor. Yani satış odaklı bir şey istiyorlarsa daha çok işte link kaydırma açısından. Bazıları sadece ürün yerleştirme istiyor. Onlara daha farklı çalışmalar yapıyoruz. Birçok farklı tool'u birçok farklı şekilde kullanabiliyoruz işlerde. Makyaj yapan aslında birçok influencer var. Ama ben kendi şahsıma konuşacak olursam daha değişik makyajlar yapmaya çalışıyorum ve makyajı birçok farklı konseptle birleştirmeye çalışıyorum. Yani Doğan Kabak mesela bir araba teknolojisi kanalı diyebilirim. Birçok şeyi inceliyor. Onunla beraber bir collaboration'ım olmuştu. Mesela drift atan bir arabada makyaj yapmak. Birçok farklı kitleyi birbirine çekmeye çalışıyorum. İşte Halloween makyajları daha böyle hani insanların günlük hayatta oturup evde yapamayacağı ama yine de izlemek isteyeceği makyajlar tarzında. Onun dışında çıkan mesela bir filmin karakterinin makyajını yapmaya çalışıyorum. Aslında ben bu şekilde sıyrılmaya çalışıyorum diyebilirim. Makyajla birçok şeyi birleştirmeye çalışıyorum. Peki influencerlığın en zor yanı nedir? Örneğin hiç linç yedin mi veya kötü yorumlar senin psikolojini nasıl etkiliyor? Psikolojik olarak zaten aslında bu işin en zor kısmı. Yani insanlar hep evet ne var çok kolay vesaire diye bakıyor olabilirler ama beni seven insanlar kadar ya da seven insanlardan daha fazlası yani bilemeyiz. Sevmeyen ya da negatif yoruma hazır olan, gerçi negatif yorumlar ve eleştiriler benim için güzel bir şey, kendimi geliştirmem açısından. Her influencer böyle bakıyor mudur bilmiyorum. Ama onun dışında gerçekten çok büyük bir psikolojik baskı oluyor üzerinizde. Özel hayatınız, aile hayatınız, birçok şey aslında siz insanların önüne sermiş oluyorsunuz. Ne kadar azını da sermiş olsanız insanlar bunun hakkında size yorum yapabilme
cüretinde bulunabiliyorlar. Bazıları gerçekten çok yapıcı eleştiriler yapabiliyor. Bazıları kötü yorum yapabiliyor ama siz bunları şöyle bir hata yapmışım demek ki deyip düzeltebiliyorsunuz ama onun dışında ben sırf sosyal medyada iş yapıyorum ve sosyal medyada daha fazla gönderi paylaşıyorum, daha fazla hayatımı gösteriyorum diye hakaret, tehdit, küfüre varan yorumlar da oluyor. O yüzden aslında influencerlıkta en büyük şey sabır. Bu tarz şeyleri de sabretmek. Tabii gerekli yerlerde yaptırımlarını da uygulamak. Çünkü bazen insanlar gerçekten hala beni çok şaşırtıyor. 6 yıldır bu işin içindeyim ama bazı insanların yorumu gerçekten beni çok şaşırtıyor. Daha öncesinde hiç böyle çok büyük çaplı bir linç ya da kendi yaptığım bir hatadan dolayı bir linçe maruz kalmadım. Çünkü gerçekten adımlarımı ve sözlerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Beni takip eden, benden küçük arkadaşlar da var, benden büyük insanlar da var ve ben olabildiğince influencerlığın kelime anlamına da inerek insanları bir şekilde etkilemeye çalışıyorum ve bunu iyi yönde yapmaya çalışıyorum. Influencer olmak isteyenlere ne önerirsin? Influencer olmak isteyenlere en çok önerebileceğim şey sabır. Çünkü gerçekten insanların sizi sevmesi, bir kitle elde etmeniz çok uzun zaman oluyor. Ben 6. yılımı dolduruyorum şu anda bu işte, influencerlıkta. Ve insanların sevgisini kazanmak, bir kemik kitle oluşturmak aslında bence en büyük temel. Çünkü insanlar olmazsa siz siz sevmezlerse insanlar bir şekilde attığınız bir gönderi size karşılık olarak dönmezse bu beğeni olabilir, işte altına yazılan güzel bir yorum olabilir. Pek bir anlam ifade etmiyor. Süreklilik, sabır aslında bunun en temel iki şeyi. Şeyda, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Az önce Türkiye'nin önde gelen influencerlarından Şeyda Erdoğan'la influencerlık dünyasına dair merak edilenleri konuştuk. Bir de bu işin kamera arkası var. Kamera arkasında Şeyda gibi isimleri yönlendiren, onların doğru markalarla çalışmasını sağlayan ajanslar var. Peki bu ajanslar neler yapıyor? Influencerlarla ve markalarla nasıl çalışıyor? Gelin yerinde inceleyelim. Yanımda United Genel Müdürü Arman Acar var. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Büyük markalar artık ünlü isimlerle çalışmak yerine influencerlarla çalışıyor. Peki neden influencerlarla çalışmayı uygun görüyorlar? Aslında şöyle, hala ünlü kullanımları da devam ediyor. Fakat eskiden hayatımızda işte bir ünlüyü sadece televizyonda, gazetede, işte bir basın lansmanında, bir PR etkinliğinde kullanabiliyordunuz. Fakat hayatımızda artık o kadar çok fazla insan var ki influencerların sayısı ünlülerin sayısına geçmiş durumda. Ve bildiğimiz düzendeki yani o offline hayattan tanıdığımız ünlüler sosyal medyadaki influencerlar kadar maalesef güçlü değiller. Aralarında 3-5 tanesi var çok güçlü olan ve global anlamda büyük olan. Fakat influencerlar bu konuda daha baskınlar. O yüzden markalar çoğunluk yatırımlarının da şu anda %50'sinden fazlasını dijitale yaptıkları için reklam harcamalarını büyük oranda influencerları kullanmayı tercih ediyorlar. Peki influencerlar niçin ajanslarla çalışmayı tercih ediyor? Şöyle aslında influencer ajanslarını birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bir menajerlik ajansları var. Bu menajerlik ajansları bildiğimiz düzendeki menajerlik yapısıyla ilerleyen ajanslar. 25-30 tane popüler influencer'ı ellerinde bulunduruyorlar ve onların markaları satışını gerçekleştiriyorlar. İki, bizimki gibi network ajansları. Yani aslında ana aseti marka olan, markanın A'dan Z'ye istediklerine göre hizmet veren ve bağımsız olarak tüm influencer'lara çalışabilen ajanslar. 3 bir de multi-channel network dediğimiz yani aslında YouTube'da emsiyenlik yapan ve influencerların, YouTuber'ların video contentlerini, çekimlerini, kurgularını halleden ajanslar var. Bu noktada aslında influencerların herhangi bir seçenek, hangisini seçerlerse seçsinler, çalışmaların sebebi şu oluyor. Bir, markaya bir iyi polis, kötü polis olması gerekiyor. En basitinden açık konuşmak gerekirse. İki, her influencer markayla birebir de iletişimde olmak istemiyor. Çünkü işin içerisine para girdiği zaman aslında ne kadar bir ücret almaları gerekiyor. O ücret gerçekten yaptıkları işin karşılığı mı? O işin sözleşmesi nasıl? Influencerların %90'a 10'lerine gelen sözleşmeyi okumuyorlar bile. Ne haklar veriyorlar? İşte o işin finansmanı nasıl? Bu işin vergilendirmesi nasıl olacak? 2015'ten itibaren şu anda tüm herkese vergi incelemesi gidiyor ve büyük cezalar kesiliyor. Gibi sebeplerden dolayı aslında bir bilenin onları yönlendirmesini istiyorlar. Ve bu doğru yönlendirme sebebiyle ajanslarla çalışıyorlar. Bir marka bir influencerla çalışmak istediğinde oradaki süreç nasıl ilerliyor? Burada yani olması gereken düzenden bahsedeyim aslında. Marka ilk etapta ne yapmak istiyor? Yani hangi influencer'ı kullanmak istiyor değil. Gerçekte kampanyayı yapmak istemesindeki amaç ne? Bundaki KPI'leri ne? Neye ulaşmak istiyor? Satış mı yapacak, bilinirliğe mi ihtiyacı var? Olumlu konuşulmaya mı ihtiyacı var? Pazar payı yaratmaya mı ihtiyacı var? Gibi. Önce markanın bir hedeflerini belirlemesi lazım. Ardından da bu iş için ayırabildiği bir bütçeyi belirliyor ve bizim gibi ajanslara geliyor. Ya da belki de kendi içerisinde bir ekip kurduysa o ekibe gidiyor.
O noktadan sonra aslında markanın belirlediği KPI'lere göre, ulaşmak istedikleri rapora göre, yani sonuçlara göre hangi influencer'la çalışılması lazım, neden onlarla çalışılması lazım, o influencer neyi paylaşması lazım. Burada çok fazla metrikler var. İşte örnek veriyorum, bir YouTuber'la çalışacaksanız ve o YouTuber'ın Instagram hesabını veya Twitter hesabını kullanmak çoğu zaman işe yaramayabiliyor. Ya da bir TikToker'la çalışacaksınız ama o TikToker'ı alıp da Instagram'da kullanmak istediğinizde aynı etkileşimi yakalayamıyorsunuz gibi. Bu en basit bunlar söylediklerim. Teknik olarak kontrol edilmesi, takip edilmesi gereken çok fazla seçenek var. Bunların hepsinin kontrolü, işte uygun isimlerin seçimi, uygun mecraların seçimi yapıldıktan sonra ardından işte gerekiyorsa bazı işbirliklerinde marka ve influencer'ı bir araya getirmek gerekiyor. Gerektiği durumda marka ve influencer'la bir araya getirip son noktaya ulaştırıp işi işte gerekli yasal işlemleri, sözleşmesidir vesairesidir her şeyin konuşulup ardından da işlemin işte içerik üretim kısmına geçiliyor ve o içerik üretimi, içeriğin paylaşılacağı zaman, işte içerik paylaşıldıktan sonraki geri dönüşleri, tüm raporlaması, her şeyin kontrolü yapılıyor ve markaya sunuluyor. Aslında burada markanın yapması gereken hareket 4 adım diye düşünebiliriz. Kendi KPI'lerini belirlemek, bütçesini belirlemek, ajansla iletişimi kurmak ve raporlarına bakıp iyi bir şey yapıp yapmadığına kararını vermek. Peki her isteyen influencer olabiliyor mu? Yani kapıdan birisi geldi ve ben influencer olmak istiyorum dedi. Siz hemen bu kişiyi influencer yapabiliyor musunuz yoksa belli kriterler var mı? Şöyle aslında yani bana sorarsanız her insan influencer olabilir. Burada önemli olan influencer olabilme değil, influencer olabilme kabiliyeti. Gerçekten bu işe vakit ayıracaklar mı, emek ayıracaklar mı? Maalesef dışarıdan bakıldığı zaman ya altı üstü bir story çekiyor ve bu kadar para kazanıyor gözüyle bakıyorlar ama o kişi o story'yi çekip o parayı kazanma evresine gelesiye kadar neler yaşadı bunu dışarıdaki insanlar düşünmüyorlar. Bu iş gerçekten aslında masraflı bir iş. Influencerların büyük çoğunun nereden baksanız 80-90 bin liralık ekipmanları var. Hepsi en son moda telefon, en son moda araba kullanmak zorundalar. Çekimlerini gerçekleştiriyorlar. Kendi ekipleri var. 2 kurgucusu, 3 kameraman alan influencer var. Bu iş gerçekten de maliyetli ve tam zamanlı bir iş. Yani sabah kalktım influencer'ım diye bir şey yok. O paylaşımlar insanları mutlu etmeli, geri dönüş sağlamalı. O yüzden yani her kapıdan gelen buyursun gelsin. Ama o çalışma hazmine sahip olmadığı zaman maalesef influencer olma şansı olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet için. Teşekkürler. YouTube'a girdiğinizde ve sevdiğiniz bir YouTuber'ın videosunu gördüğünüzde bu videoya ulaşmanız saniyelerinizi alıyor. Gelin görün ki bu videonun içeriğinin hazırlanması, çekiminin yapılması, montajlanması, YouTube'daki düzenlemelerinin yapılması çok meşakkatli bir iş. Peki YouTuber'ların videoları nasıl hazırlanıyor? Süreçte neler yaşanıyor? Gelin yerinde inceleyelim. Yanımda Videomart kurucu ortağı Milena Curucic var. Hi Milena, thanks a lot for joining us today. So why YouTubers work or should work with agencies like Videomart? So that's one of the most common questions that we are getting. Like people are asking, why do I really need an agency? Do I need to work with agency? And I always say this is like similar to when people are asking, do I need a health insurance? Usually 25 years old, 20 years old don't understand that they need health insurance. And once they need it, it's usually late. So jokes aside, if you want to have your business growing, if you want to position yourself as a brand, and if you want to do it professionally, not just a hobby, you'll definitely need to work with some of professionals. So for example, we have last couple of days, we have a lot of calls. People are calling us, YouTubers are calling us because they have problem with rights management. They are about to get their channels closed because they either used somebody else's content or they used music they shouldn't be using. So once they come to the point that maybe their channel is going to get closed, then they are rushing to get the professional help. So this is just one of example why they should use, but there are many others. So what kind of services do you offer to your customers? So we work with the two types of customers. On partners, we're calling them, and why we're calling them partners is because we're working on a revenue share model. So we are earning money together and then we are splitting profits. So on one hand, we are working with the big production companies, which have thousands of hours of content and they are like experienced in TV business, cinema business, etc. And on the other hand, we have individual content creators or independent journalists, etc. And their needs are varies. So as I said, one thing which is very important is rights management. And this is something that no one can do just by themselves. You need to have access to the tool, to the fingerprinting technology. And in order to YouTube or Facebook to give you the access to the fingerprinting technology, you need to be certified enterprise partner. So this is one example of the service that we provide. But of course, we can provide scenario services like we are helping with on the creative side with the content creation. We give
content advices because we are following trends, you know, like what was interesting one day, it's not, nobody's watching today. People are consuming content so fast, and we are trying to get through these trends and explain to our clients what they need to do. To big content agents, to big production companies, we offer repurposing of the content, which means we get we get movies and we make like small scenes of 10 minutes, 5 minutes, something interesting. For example, if you go to Arzu Films channel, you will see Hababam Sınıfı and like repurpose over again. And although nothing was filmed for 20 years, we are keep publishing at least 3 videos a week. And this is just one example. So for the individual creators, we go up to the point where we tell them like what to wear, how to sit in front of the camera, what lighting to buy, what equipment to buy. So we go we provide different services, depends on our partners' needs. Do you have some criteria to select who you work with? Oh, definitely. So, for example, every day we are getting from 5 to 10 applications of the people, YouTubers or celebrities or companies that want to work with us. And because we are working on a revenue share basis, we are choosing our partners because we need to understand if we can grow together. So one thing is to see what kind of value we can provide to this person. So the value means like how can we make this partner grow faster and how we can make this content really like interesting for the wider audience and how we can grow the channel the faster. So, and then we need to see, we always want to see if there is a willingness and persistence of the partner to produce content regularly and not to stop, because we see a bunch of people who are coming, they're trying for 2 months, then they're stopping. It's really a waste of both ours and their time. And very interesting is that we have a lot of celebrities which are coming, like ex-TV celebrities, movie celebrities, etc., who are coming and they want to work with us. And they're the most hard to persuade that this is like the new type of content. This is the new type of content that they need to create. They need to go away from their TV mindset with like a lot of lights and 5 cameras and crans and everything. And because the most important thing about online video is the storytelling. So if I'm not interested now, I'm just 1 click away from people to go and watch some other video. So it takes the second to make a decision. I don't need to wait for, it's not a TV where you had a schedule and you need to wait for something else to come or serve the channel. Here, it's like 1 click and I'm on some other video. So as one very good example of transformation, we are always giving Cüneyt Özdemir, and actually his Reza Zarrab reports from New York when he was one-man show with just the tripod and the camera and the iPhone, and like he was persistent, he was there every day, and it was a cold, and he created the content, he did storytelling, he combined news and entertainment part together and created the storytelling that people wanted to hear. So if you want to do this job, you need to be persuasive, you need to be pushy, you need to be determined, because it's not easy to become famous in the hours and hours of contents which are uploaded every day. Thank you, Milena, and thanks a lot for joining us today. Thank you very much. Henüz 11 ay önce kullanıma sunulmuş olan Clubhouse şu sıralar bir fenomene dönüşmüş durumda. Kimi zaman bir siyaset meydanına dönüşen, kimi zaman girişimcilik hikayelerinin anlatıldığı Clubhouse geçtiğimiz ay 4 milyon kez indirildi. Hal böyle olunca eBay'de $89 uygulamaya giriş için davetiye satılmaya başlandı. Sadece bu da değil. İngiltere'de bir şirket Clubhouse hesaplarını yönetmesi için bir işçi aradığını duyurdu ve ilan verdi. Hatırlayacağınız üzere Netflix'in CEO'su tek rakiplerinin uyku olduğunu söylemişti. Peki sizce Clubhouse'un rakibi nedir? Facebook'un gelecek sene Apple'a rakip olarak kendi akıllı saatini piyasaya süreceği konuşuluyor. Android işletim sistemine sahip olacak bu saat daha çok fitness ve spor özellikleri üzerine yoğunlaşacak. Facebook'un bu kararını destekleyenler kadar bu akıllı ürünü kendilerini tam zamanlı olarak izlemek için kullanacağını düşünenler de var. Facebook demişken Facebook ve Twitter'ın Clubhouse benzeri bir servis üzerinde çalıştığı biliniyor. New York Times'ın aktardığına göre Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlara Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini söyledi. Bu uygulamanın mevcut platformlara entegre mi edileceği yoksa yeni bir uygulama olarak piyasaya mı sürüleceği henüz bilinmiyor.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.